Merhaba. Bugün sizinle Kürt toplumunun en canlı geleneklerinden birine odaklanıyoruz. Düğünler yani davetler. Ve tabii bu düğünlerin içindeki o kadim ritüeller, ritüelen kevnir. Bu sadece bir evlilik kutlaması değil aslında. Çok daha fazlası. Birlik, kültür, tarih hepsi iç içe. Amacımız biraz da bu gelenekler sizin için ne ifade ediyor? Neden bu kadar kalıcı? Onu anlamak. Evet, çok doğru bir noktadan girdiniz. Düğün, yani dukan dediğimiz şey, en temelde iki insanın hayatını birleştirmesinin toplumsal ilanı. Ritüel ise bu ilana anlam katan, derinlik veren, tekrar eden sembolik eylemler aslında. Kürt düğünlerini bence özel kılan şeylerden biri de bireysel olmaktan çok tüm topluluğu kapsaması. Yani köyü, mahalleyi, bazen tüm aşireti bir araya getiren bir seremoniye civaki olması. İşte bu kolektif ruhu biraz deşeceğiz bugün. Harika. O zaman hemen başlayalım. Bir Kürt düğününü ana hatlarıyla oluşturan temel ritüeller nelerdir? Şöyle bir bakalım. Şeri var yani söz kesme. Sonra Şevaheni, kına gecesi. Ve tabii ki o coşkulu Govend. Adım adım gidelim mi? İlk durak Şeri o zaman. Benim notlarımda ailelerin buluşup anlaştığı bir aşama olarak geçiyor. Sadece düğün tarihi değil, sermezdelen başlık parası gibi konular da konuşuluyormuş. Hatta detayı ilginç geldi bana. Kadınların ve erkeklerin bazen ayrı odalarda karar alması. Bu ne anlatıyor bize? Kesinlikle ilginç, evet. Bu bile aslında o toplumun sosyal yapısına, organizasyonuna dair bir ipucu veriyor. Şer'i dediğimiz şey sadece bir anlaşma değil yani. İki ailenin, dolayısıyla daha geniş bir topluluğun bağ kurma biçiminin belki de ilk adımı. Bundan sonra gelen Şevaheni yani kına gecesi. İşte o özellikle kadınlar için duygusal yoğunluğu çok yüksek bir ritüel. Gelini gönderiyorum, tüm çocukluğu burada kaldı demek. Bu hem bir veda hem de bir kutsama gibi mi o zaman? Çok dokunaklı. Tam olarak öyle. Yani bir yandan ayrılığın hüznü var evet, ama diğer yandan da yeni hayata, gözyaşlarıyla bir uğurlama, bir iyi dilek. Yani bu ağıtlar sadece hüzün taşımıyor, belki de geline yeni hayatında güç verme amacı da taşıyor. Çok katmanlı bir duygu dünyası var orada. Anladım. Ve sonra tabii ki Govend, halay yani. Bu sadece bir dans değil herhalde, değil mi? Sanki tam bir birlik manifestosu gibi duruyor. Kesinlikle. Kaynaklarda Sere Govende denilen, dansı en iyi bilen kişinin başı çektiği yazıyor. Def yani erbane, zurna gibi geleneksel çalgılarla çalınıyor veya modern müzikle inanılmaz bir enerji. Öyle. Üstelik her bölgenin kendine özgü Govendi stilleri olması da çok büyüleyici. Bota'nınki farklı, Hakkari'ninki, Ahmet'inki farklı. Bu sadece kültürel çeşitliliği göstermiyor bence. Belki de tarihsel bağları, coğrafi etkileşimleri bile yansıtıyor olabilir. Adımlar basit gibi görünse de o omuz omuza duruşun altında yatan birliktelik mesajı, o dayanışma hissi çok güçlü. İnsanları birbirine bağlıyor resmen. Evet, çok etkileyici gerçekten. Peki başka neler var öne çıkan? Mesela düğün sırasında bereket ve şans dileğiyle gelinin veya damadın başından para mendil atılan usul tik geleneği varmış. Sonra o geleneksel şarkılar, hılamlar, stranlar, lavikler atmosferi zenginleştiriyor tabii. Bir de tabii o kıyafetler, cilüberk. Özellikle kadınların giydiği işlemeli elbiseler, altın kemerler, zerrişk deniyor. Bu sadece estetik değil, kimlik de ifade ediyor sanırım. Kesinlikle bir kimlik beyanı aynı zamanda. Ve erkeklerin bazen giydiği şaloşepik de geleneğin günümüzdeki yansımalarından biri sayılabilir. Düğün sonrasına ait de önemli bir ritüel var aslında. Bazı yörelerde çavbun diyorlar, gelinin yeni evindeki aile büyüğüyle ilk karşılaşması. Gelin saygıyla eğiliyor, büyük olan elini uzatıp "Bihayr hati cine hoşik" diyor. Yani hoş geldin güzel gelin. Onu aileye kabul ediyor, kutsuyor bir nevi. Bu da geçiş ritüellerinin önemli bir parçası. Anladım. Yani özetlersek gördüğümüz gibi Kürt düğünleri sadece eğlence değil, çok daha derin. Govend, şeri, kına bu ritüellerle örülü, bir halkın kolektif belleğini taşıyan anlam yüklü olaylar. Geçmiş ve gelecek o anlarda buluşuyor gibi. Aynen öyle.
Daha geniş bakarsak bu ritüeller aslında bir topluluğun kimliğini, değerlerini ve o çok önemli dayanışma ruhunu bir sonraki nesle aktarma biçimi. Elimizdeki veriler de bize bunu gösteriyor. Bu sadece bir evlilik töreni değil, yaşayan, nefes alan bir kültürün kutlaması adeta. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra şu soruyu sormak istiyorum. Bu ritüelleri canlı tutmak, sürdürmek neden bu kadar önemli sizce? Belki de bu kendi hayatınızdaki veya çevrenizdeki ritüellerin anlamını yeniden düşünmek için bir fırsattır. Belki de bir kültürü yaşatmanın en samimi yolu onun ritüellerine sahip çıkmaktır, ne dersiniz?